Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm güzelliğiyle, tüm sağlığıyla, tüm estetiğiyle devam ediyor. Çok değerli bir konuğum var. Dermatoloji uzman doktor Ekin Aykan şu anda yayın konuğu. Evet, Ankara'lardan geldi hocam. Bugün saç ekimini kendisine soracağım. Beylerin daha çok ilgisini çekiyor biliyorum. Tüm beyler TV8 ekranları başına diyorum ben. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş çok bulduk. güzel görünüyorsunuz. Siz de öyle. Her Sizi zaman gördüm, olduğu daha iyi gibi. oldum. Çok tatlısınız. Harikasınız. Hemen başlayalım. Saç ekimi diyorum ben bugün. Saç ekimi çok mühim. Evet. Hem sağlık hem estetik güzellik anlamında. Yapmam dediğiniz vakalar hangileridir? Saç ekimine uygun olmayan 3 hasta profili hocam. Çok güzel bir soru Ebru Hanım. Saç ekimini aslında biliyoruz. Özellikle belli bir yaştan sonra hemen hemen tüm erkekler istiyor, ihtiyaç duyuyor. Ve biz de çok başarılı ekim metotlarımız var. Çok başarılı ön hazırlıklar yaparak, saçları da güçlendirerek, deriyi de güçlendirerek ekim verimlerimizi arttırıyoruz. Ancak bazı hasta grupları var ki saç ekiminde gerek tıbbi gerek estetik sebeplerle kaçınılması gereken hasta grubunu oluşturuyorlar. Özellikle son zamanlarda klinik pratiğimde şunu çok görüyorum. Özellikle hekim kontrolünde olmayan ekimlerde ya da uygun tıbbi merkezlerde yapılmamış ekimlerde hastalar doğru eleme süzgeçlerinden geçirilmeden ve doğru ön muayeneler yapılmadan direkt ekime alınıyor ve ekim aslında bir cerrahi prosedür, bir minimal cerrahi prosedür. Direkt ekime alındıklarında sonuç hüsran olabiliyor. Bu hüsranın aslında bize getirdiği en büyük sıkıntı tabii ki maddi ve manevi bir kayıp yaşıyor hasta ama bununla birlikte geri döndürülemez bir şey donör bölgede yani kökleri alacağımız rezerv alanımızda geri dönüşsüz kalıcı bir kayıp oluyor. Aslında bir daha o hastanın saç ekimi şansını da ortadan kaldırılmış oluyor. Yani artık en başarılı metotları dahi kullansak yeterli vericimiz donör alanımız olmadığı için hastalara ekim yapamıyoruz. Bu yüzden aslında saç ekimi öncesi bence ön değerlendirme her şeyden kıymetli. Doğru bir tasarlama, gerekirse seanslara bölme, doğru saç çizgisi analizi, doğru donör analiziyle iyi bir planlama ve sonrasında hem verici alanı hem alıcı alanı işleme hazırlama. Örneğin verici alana biraz böyle enjeksiyonlar, işte kök hücreler, bazen egzozomlar, oradaki köklerin sayısını arttırmak, gücünü, kalınlığını arttırmak. Aynı zamanda da alıcı alana yine kök hücreler, mezoterapiler, egzozomlarla, hyaluronik asit enjeksiyonlarıyla ön hazırlık yapıp alıcı alanın dolaşımını ve sağlığını arttırmak, daha iyi kabul eder hale sokmak başarıyı arttırıyor. Dolayısıyla hasta seçerken donör alanı yetersiz, yani yeterli verici alanı olmayan, buna karşılık alması, kapatılması gereken bölgenin çok büyük olduğu hastalardan kaçınmak gerektiğini düşünüyorum. Ya da çok iyi bir tasarıyla sadece belki bir ön saç çizgisi ve ön saç çizgisinin akabinde hafif bir saçlanma, tepeyi boş bırakmak, her yeri dağıtıp çim adam görüntüsünden kaçınmak lazım. Evet, ne güzel söylediniz. Ön saç çizgisi doğallığın esasında simgesi değil mi? O çok mühim bir şey. Evet. Orada böyle küçük bir çizgi var. Çok öne ya da çok arkada olmamak mı gerekiyor? Aynen öyle. Tam yerinde. Tam yerinde olması gerekiyor. Peki FUE mi yoksa DHI mi? Evet, aslında bu çok sorulan bir soru. Her iki metot da başarılı bana kalırsa. Önemli olan nasıl uygulandığı, uygulayıcının tecrübesi ve doğru hasta seçimi. Ancak tabii ki herkesin daha çok tercih ettiği metotlar olabiliyor. Ben ekibimle beraber burada özel bir teknik geliştirdim. Bu da manuel DHI, yani aslında DHI kalemiyle, DHI yöntemiyle yapılan ekimi ucundaki aparatı tek başına kullanarak manuel, kendimiz bir işçilik gibi emek aynı bir kuyumcunun altının işleyişi gibi kanalları açıyoruz. Bu aslında evet cihaz otomatizasyonunu azalttığı için belki bizim emeğimizi arttırıyor. Bir tık süreyi uzatıyor olabilir ama çok doğal, çok başarılı, daha az travmaya uğramış bir deriyle koyduğumuz hemen hemen her kökün kabulünü sağlıyor. Yani kök zayiatının önüne geçiyor. O yüzden ben manuel DHI uyguluyorum. Ne FUE ne DHI. Aslında birazcık revize ettiğimiz bir metot diyebilirim. Daha güzel, upgrade etmişsiniz. Çok Evet. güzel. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim Ekin Hocam. Ben teşekkür ederim. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmayın. Hemen geliyorum.